Merhaba arkadaşlar, benim adım Beren ve ben bu YouTube kanalda size ticaret hakkında faydalı bilgiler gösteriyorum ve bu işte nasıl para kazanılır. Evet, benim Telegram'daki kanalım da var. Ben sizi oradan 24 saat bekliyorum. Hoş geldiniz. Gelin, biz sizinle orada konuşabiliriz, iş yapabiliriz ve sizi orada bekliyorum. Evet, ve sanırım şimdi bugün başlamaya hazırız. Ve bugün sizinle ikili opsiyonlarla çalışırken nasıl devam edeceğinizden dair tema hakkında konuşmaya karar verdim. Ve mumları nasıl okuyacağınız hakkında konuşacağız. Ayrıca bu soruyu da ele alacağız. Ödeme yüzdesini nasıl önermelidir. Ayrıca ikili opsiyonlarla çalışırken bir tüccarın burada nasıl kar elde ettiğinde konuşacağız bunu da. Ve timsah ve CCI'nin bu kombinasyonda bizim için gerçekten uygun olacağını düşünüyorum. Öyleyse ilginç bir şey bulalım. Her şeyden önce size şamdanların gövdesinden bahsetmek istiyorum. Bu birlikte çalışacağımız şey. Bu tam burada başlayanlar fiyatların başlayacağına uğraşıyorsak çalışmak için harika bir başlangıç. Ve mumun hala büyüdüğünü ve sonunun burada bir yerde olacağını görüyorsunuz. Bu yükseliş mumuyla çalışmak için sessiz ve harika bir durum. Bu yüzden aksi takdirde bu yerel trende tam buradaki grafikte sağlanan yükseliş piyasası olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada size buradaki tüm eğilimi nasıl gördüğümü göstereceğim. Bunun düşüş eğilimi olduğunu söylemeliyim. Çünkü buradan grafiğin bu kısmından fiyatların bu zirvesiyle çalışmayı düşünebiliriz. Bu yüzden bunun çok daha yüksek olduğunu görebiliyorum. Fiyatların bu zirvesi çok daha yüksek. Bu hala düşük, bu yüzden bunu düşüş eğilimi olarak düşünebilirim. Bu arada timsahla devam edeceğiz ve bu hesabımızda $10'dan başlamamız için bile harika bir fırsat. Sadece sahip olmak. Bir süre içinde 2000'den fazla. Ve size nasıl aldığımı göstereceğim. CCI bize biraz saçlı eğilimi olduğunu gösterecek. Bu yüzden bakiyeme sadece 17 olan $10'la devam ediyorum. Yani şu anda arama seçeneğiyle devam ediyorum. Harika, gerçekten yavaş ilerliyoruz ama karımız var. Görüyorsunuz burada bize kısa vadeli fiyatın tersine çevrilmesini sağlayan bu doji mumuyla bile. Onu gözlemeden geliyor ve gelirinizi elde ediyoruz. Bu yüzden bir sonraki döviz sorunumuza geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şamdanlar ve ilginç hikaye türü hakkında konuşmaya devam etmeliyiz. Şamdanlarla devam ederken en ilginç olanı fitili. Her şamdanların çoğu fitiller vardır. Kulağa hoş gelmese bile bunun bir kuyruk olduğunu da söyleyebiliriz. Ve eğer çok daha yüksek olan ve bize vücudun yolduğunu sağlayan kuyruk varsa, örneğin bu tür bir hikayede gördüğümüz gibi, o zaman burada bir çeşit doji şamdanı olduğunu anlamına gelir ve her doji bize bazı yakalamalar sağlar. Trende gereken ve tasvir ederken devam etmesi için her yakalanma gereken önebilir. Bakalım timsah bize burada ne gösteriyor? Timsah ile çalışırken durum bir sonraki durumdur. Burada en yüksek olanı gördüğünüzde bu yeşil olandır. Çok daha yüksek olacağını gördüğünüzde bu yeşilliklere devam etmemiz gerektiği anlamına gelir. Hem yüksek seviyenin biraz daha düşük olacağını göründüğünde bu biraz beklememiz gerektiği anlamına gelir. Bu arada buradaki timsahın bize benzer bir renk saldığını görüyoruz. Diğer tonu renklendirelim çünkü dişleri sadece sarı ile daha uygun hale getirmek için renklendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bence onu sarı üretmemiz gerekiyor.
Böylece orta aralığı sizin için en uygun olanı olarak düşünebilirsiniz. İşte buradayız. Buradaki orta aralığı altın olan sarı olduğunu görüyorsunuz. Umarım bu sizin için gerçekten uygun olabilir. Daha ileri gidelim. Gidip burada neler olup bittiği tekrar görelim. Burada birçok kırmızı şamdan olduğunu ve size kırmızı şamdanlarının miktarını daha fazla sağlayan bir durum olduğunda ve onları yeşil olanlardan daha büyük gördüğünüze görebilirsiniz. Bu düşüş piyasası ile uğraştığınız anlamına gelir. Bu arada bu yerel durum için fiyatların artmasıyla devam ediyoruz ve Bodrum Oscillator'a göre STI 100 seviyesine dokunacak ve bu arada biraz değişik olacak ve bu yeşil çizgiyi görüyorsunuz. 21 dolar ile daha da ilerleyeyim çünkü bu tür hikayede çok paraya ihtiyacımız var. Şimdi arama seçeneğine devam edelim. Harika, görüyorsunuz. O timsah bize trende girmenin doğru yolunu gösterdi. Bu yüzden neredeyse 50 dolar alıyoruz ama bu yeterli değil. Daha ileri gidelim. Ve görüyorsunuz CCI 200 seviyesine dokunacak. Bu arada bu platformda çalışırsanız bazen CCI hatının 300 seviyesine değeceği zamanlar olabilir. Ve bu tür hikayeler bile gerçekten güvenilir. Öyleyse bir sonraki para biriminin oranına geçelim. Dengemeniz çok daha yüksek olması gerekiyor. Bu tür bir hikayede timsahlara göre buradaki yeşil çizginin diğer çizgilerden biraz daha düşük olduğunu ve CCI'nin biraz daha yüksek olacağını görüyorsunuz. Bu yüzden bence yeşillerle de devam ediyoruz ve her şeyden önce yatırımımıza geçiyoruz. Neredeyse hepsini koyacağım. 48 dolar ve burada kendime sadece bir tane bırakacağım. Bu yüzden şu anda arama seçeneğiyle gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Harika. Keskin dürtüler olmadan. Sadece ilerlemeye göre her zaman emin olmalısınız. Ama dairelerle uğraşırken sizin için o kadar kesin bir durum değil. Bence çizgileri bir yönde düşünmelisiniz. Bu yüzden yeni başlayan birisiniz. Bu hikayeyi bırakmanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum ve bu gerçekten riskli bir durumdu. Yani bir sonraki para biriminin yanına geçelim. Bu arada sadece ödemenin büyük yüzdesine göre bu ilginç tema hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Her zaman büyük yüzde ile çalışmayı düşünmelisiniz. Bu 80'den daha yüksektir. Çünkü örneğin grafiğin bu kısmı ile çalışırken güçlü bir büyüye eğilimi olduğunu görüyorum. Bu yüzden ikinci olarak yatırıma geçiyorum ve dengede neler olduğunu görüyorum. Kutumda 90 dolarla devam ediyorum ve görüyorsunuz ki bu kazanırsam sahip olacağım meblağ. Şimdi arama seçeneğine basarak devam edelim. Harika. Burada kombinasyonun neden önemli olduğunu görüyorsunuz. CCI'nin bize biraz daha yüksek olacağını gösterdiğini görüyorsunuz. Bu yüzden doğru zamanda, doğru şekilde girdik. Burada sahip olduğumuz tek şey trendin tersine çevrilmesi. Ve umarım buradaki her şey harika olur. Ve görüyorsunuz CCI ile olan bu hikaye açısından da bekliyordu. Çok uzun süredir aşırı saatin bölgesinde kaldı. Öyleyse bir sonraki para birimine geçelim. Pekala devam eden ilerlemeye ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını gördüğünüzde üzerinde çalışmanız gereken hikaye budur. Ve fiyatların artmasıyla çalışıyoruz. Bu arada CCI'nin bir süre 100 seviyesiyle yalnız kalacağını görüyorsunuz. Ve yeşil olan çok daha yüksek olduğunu görüyorum. Yeşil olan çizgi. Evet, 150 dolar ile yatırıma geçiyorum ve şu anda çare seçeneğiyle devam ediyorum.
Harika, gerçekten harika. Burada bile bir sonuç alıyorum. Görüyorsunuz, aklımızda olması gereken tek şey yeşil çizgi. Her zaman biraz daha yükseğe gidiyor ve düşük hız. Ki bu da burada. Bu da arada CCI gerçekten harika hareket etmiyor. Öyleyse bir sonraki para birimine geçiyoruz. Amerikan Birleşik Devletleri ve Hint para birimi. Sen burada neler oluyor? Yeşil çizginin timsahın geri kalan çizgilerinin çok daha düşük olduğunu görüyorum. Bu yüzden burada kırmızı çubuklarla devam edeceğiz. Bu arada CCI burada aşırı saatin bölgesinde ve bunun Alman'ın bir süre sonra durum tersine dönecek. İşte bu yüzden ikili opsiyonlarla çalışmak için bilmeniz gereken tüm yakalanmalar budur. Bir dakika içinde veya hatta bir dakikadan daha kısa sürede çok fazla paranız var. Bu tür bir hikayede burada $300 tüm parama devam edeceğiz. Ve görüyorsunuz, bunu şu anda koyma seçeneğiyle kontrol etmemiz harika bir durum. Harika, büyük ticaret, fiyatın tersine dönmesi gerçekleşmeden önce paramızı alıyoruz. Ve bilmeniz gereken şey budur. Fiyatın tersine dönme durumlarına girmeyi düşünürken biraz denemeyden sonra bir sonraki dakikanızda neler olup bittiğini hissedeceksiniz. Bir sonraki para birimi oranından geçelim. Bu arada Telegram kanalımda daha fazla ipucuyla çalışmadığınızı düşünmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ve bu kontekste bir tür kopukluk bazen olur ama daha ileri gidelim. Hiçbir şey beni durdurmaz. Bir dakikalık zaman dilimiyle çalışmaya devam etmesi de ilginç bir hikaye türü olduğunu düşünüyorum. Az önce burada çift dilimiz vardı ve tam burada neler oluyor? Yeşil çizgi çok daha yüksek ve iyi hakim olduğunu görüyorum. İlk olarak görüyorum. Bu arada CCI biraz daha düşük eğimli. Yani bu bir tür düz durum. Bir sonraki adımı atmaktan pek emin değilim ama bunlar olurken bu şamdanlar farklı olacak ve durumu değiştirecek. Yatırıma geçiyorum ve 500 ile devam ediyorum. Hayır. $550 harika olurdu. Çünkü bu durumda burada binden fazla alacağım. Bu yüzden burada göz önünde bulunan gereken tek şeyin bu denemeye göre buradaki iki göstergeye de güvenmek olduğunu düşünüyorum. Bu değerden bile emin değilim. Bu yüzden bir sonraki para birimine geçelim. Çünkü eğilime 500 var. Bu kar elde etmek için daha ilginç bir hikaye türü. Sanırım şu anda arama seçeneğiyle çalıştığını düşünmeliyiz. Harika, bunun olacağını biliyordum çünkü gerçekten uygun timsahla devam ediyoruz. Görüyorsunuz, gerçekten rahatça renklendirdik. Ve bu CCI bize ilerlemenin biraz sinyallerini de gösteriyor. Daha ileri gidelim, daha da büyümek zorundayız. İşte buradayız. Bu bizim için çalışmamız gereken bir hikaye için en uygun olanı. Görüyorsunuz, tüm bu çizgilerle birlikte yeşil olan ilk olarak gidiyor. Ve bu CCI bize biraz sinyalleri gösteriyor. Bu yüzden gerçekten hızlı çalıştığını düşünüyorum. Elbette burada elimizde bir biniyle çalışıyoruz çünkü elimizdeki her şeyle çalışıyoruz. Öyleyse gidelim. Gerçekten gergin ama şimdi arama seçeneğiyle gidelim. Harika. Gerçekten harika. Bu kombinasyonun gerçekten işe yaradığı için gerçekten mutluyum ve tüm bu sinyalleri görmek için, beklemek için zamanınız olduğunda iyi olduğunu düşünüyorum. Öyleyse bir sonrakine geçelim çünkü yeterli olmadığını düşünüyorum. 2000'den fazla istiyorum ve sonra bunu bir gün diyeceğim. Yani bu durumda neler olup bittiğini düşünüyorum. Genellikle gerçekleşen yükseliş piyasası. Bu arada buradaki
durum bize timsah hattının en yüksek bölgesiyle birlikte daireleri sağlıyor. Fiyatlar en yüksek seviyeden çok daha yüksek olduğu için o zaman daha belirgin durumlar görmeye devam edelim. Bir sonraki döviz çiftine geçmek istiyorum. Burada bu iki zirveye sahip olsak da bunun daha öngörülebilir bir durum olduğunu görüyorsunuz. Ve burada tüm fiyatların dikkate aldığını grafiğin en düşük kısmı ile çalışmayı düşüneceğiz. Bu yüzden fiyatların artmasına devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu arada ne zaman olacak? Bunu şu anda arama seçeneğiyle kontrol edeceğiz. Harika bir durumdu. Çalışması gerçekten çok kolay. Evet, harika olmuştu gördüğünüz ki. Ve arkadaşlar, sizin sorunlarınız varsa benim Telegram kanalımda gelin sorun, biz sizinle orada konuşabiliriz. Ve bu videonun altında da yazın, beğendiniz mi, beğenmediniz mi, biz sizinle burada da konuşabiliriz. Evet. Ve sanırım sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.